En çok dikkat etmemiz gereken ve en tehlikeli diyebileceğimiz kişiler aslında empati yoksunu olanlar değil, empatinin tüm renklerini kusursuzca taklit eden ama içinde tek bir damlası bile olmayan kişilerdir çoğunlukla. Ve böyle biriyle karşılaştığınızda hissettiğiniz şey tehlike değil, tuhaf ama güvendir. Bugün konuşacaklarımız bu yüzden biraz rahatsız edici olabilir. Çünkü biz çoğu zaman yanlış yere bakıyoruz. Soğuk, uzak, mesafeli, sert ya da bencil insanları ayırt etmeyi öğrendik ama sıcak ve samimi görünen tehlikeyi tanımayı henüz öğrenemedik belki. İşte bugün tam da bu boşluğa odaklanacağız. Çok çok eski zamanlarda madenciler derinlerdeki zehirli gaz sızıntılarından haberdar olabilmek için çok sıra dışı bir şey yaparlarmış. Bir kafesin içinde küçük bir kanarya eşlik edermiş madencilere. Zehirli bir gaz sızıntısı olduğunda kanarya bunu önceden hisseder ve titrermiş. Ve madenciler de bu titreşimi görerek canlarını kurtarırlarmış. Biz de böyle bir kanarya taşıyoruz aslında içimizde. Tehlikeyi önceden hisseden bir mekanizma. Ve bu kuş soğuğa, uzaklığa, açık saldırıya çok iyi yanıt veriyor. Sıcaklığa ve yakınlığa seni anlıyorum cümlelerine karşı da kanatlarını açıyor ve rahatlıyor. Karanlık empatlar işte tam da bu rahatlamayı hedef alıyorlar. Empatinin nasıl çalıştığını anlamadan bu profili anlayamayız. Ve burada çoğu insanın sandığından çok daha derin bir yapıyla karşılaşıyoruz. Empatiyi madene inmek gibi düşünün. 3 farklı derinlik katmanı var. İlk kat yüzeye en yakın olan. Buna anlama katmanı diyebiliriz. Birinin neden öyle hissettiğini zihninizle kavramak bu. Eşi tarafından aldatılan birinin neden yıkıldığını, emekliliğe zorlandıktan sonra birinin neden kaybolmuş hissettiğini mantıken anlayabilirsiniz. Bu katman güçlüdür. Terapistler, avukatlar, liderler buradan çok şey çıkarırlar ama bu katta hissetmek yoktur. Sadece kavramak vardır. Biri ağlarken siz not alırsınız. Empatinin daha teknik bir katmanıdır burası. İkinci kat biraz daha aşağıda yer alır ve bu katmana da hissetme katmanı diyoruz. Burada artık sadece anlama değil, o duyguya gerçekten dokunma vardır. Birinin yüreği sıkışınca sizin de nefesiniz daralır. Bu kat titreşim katıdır. Yanınızdaki insanın ruh hali değişince siz de değişirsiniz ve bunu bilinçsizce, içgüdüsel olarak yaparsınız. Aklınız karar vermeden önce bedeniniz yapar bunu. Ve üçüncü kat en derinlerdedir. Davranış katmanı. Anlıyor, hissediyorsunuz ve bu yüzden harekete geçiyorsunuz. Gecenin bir yarısı gelen aramada telefonunuzu kapatmıyorsunuz. Kendi yükünüzle zaten eziliyorken arkadaşınızın yükünden bir parça daha alıyorsunuz. Bu kat empatinin eylem halidir. Sağlıklı empati bu üç katın birlikte çalışmasıdır. Zihin anlar, kalp hisseder, eller hareket eder. Ama karanlık empatlar yalnızca en üst katta yaşarlar ve sadece orada yaşadıkları halde sanki 3 katta birden varmış gibi görünürler. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte bu sorunun cevabı o kadar rahatsız edici ki. Karanlık empatlar bilişsel empatiyi yani o anlama katını bir bağ kurma aracı olarak değil, bir istihbarat toplama aracı olarak kullanır. Bu süreç şöyle çalışır. Sizi dinlerler. Gerçekten derinlemesine dinlerler. Göz teması, kafa sallama, doğru yerde duraklama, bütün bunlar yerli yerindedir. Ve bir noktada size şunu söylerler. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Böyle bir baba figürüyle büyümek insanın içinde onarılmaz bir iz bırakır. Güçlü görünmek zorunda kalmak ne kadar da yorucu olmalı? Tam bir terapist gibi. İşte o an donup kalırsınız. Yıllardır kimsenin göremediği bir şeyi o saniyeler içinde gördü. Kalpleriniz arasında görünmez bir ip gerildi adeta. Nihayet biri beni anladı diye düşündünüz. Uzattığı ipe tutunarak kendinizi ona doğru çektiniz. Ama o ip bir kurtarma halatı değildi. Bir kementti. Ve bunu ancak köşeye sıkıştığınızda anladınız. Sevgi ne anlama gelir? Sevgi karşınızdakinin kişilik zayıflıklarını korumaktır. Biri size kalbinin en hassas noktasını açtığında o bilgiyi bir kavgada silah olarak kullanmak empatinin tam karşıtıdır. Ama karanlık empat bunu yapar. Hem de hiç tereddütsüz. Çünkü o dinlerken bilişsel empati zaten bu yüzden devredeydi. Haritayı çizmek için.
Ve şimdi de bu tablonun en sinsi kısmına geçiyoruz. Çünkü bütün bunlar olurken çevrenizden şunu duyarsınız. Ama o senin ne hissettiğini anlıyor. Daha ne istiyorsun ki? Buna bir cevap veremezsiniz. Çünkü anladığını söylüyor. Evet ve anlıyor. Doğru kelimeleri kullanıyor. Yüz ifadesi de doğru. Ama içinizdeki o his, o iyileşme yok. Empatinin gerçekten yaşandığı anlarda hissedilen o rahatlık, o artık yalnız değilim hissi yok. Ve suçlayacak somut bir şey bulamazsınız. Çünkü ortada sözler var. Zamanla kendi algınıza güvenmeyi bırakırsınız böylece. Ve işte gaslighting de bu şekilde inşa olur. Bir yumrukla, bir sözle değil, gerçek empatinin bütün biçimini taklit ederek ama içini tamamen boşaltarak. Şimdi sormamız gereken soru şu: karanlık empatlar aslında narsist midir? Büyük ölçüde evet. Bilişsel empati narsisistik kişilik yapısını görünmez kılar. Klasik narsistle yaşanan ilişkide maskenin düştüğü bir an gelir. O donuk bakış, o küçümseyici cümleler, empati boşluğu bir anda görünür olur. İçinizde bir ses bu doğru değil der. Kafesteki kanarya titrer. Karanlık empatla yaşanan ilişkide ise maske düşmez, maske takılı kalır. Bazen yıllar boyunca. Çünkü o maske sahte bir yüz değildir artık. O maskeyi takmak o kadar içselleşmiştir ki ayırt etmek bile imkansız hale gelir. Ve siz yıllar boyunca o maskenin arkasında gerçek yüzü arayarak geçirirsiniz. İşte bu yüzden karanlık empat klasik narsistten çok daha tehlikelidir. Peki karanlık empatı nasıl tanıyacağız? Aslında önce şunu sormamız gerekiyor. Tanımak neden bu kadar zor? Neden yıllarca fark edemiyoruz? Tropikal ormanlarda zararsız bazı yılan türleri zehirli yılanların renklerini, desenlerini taklit ederler. Biyolojide buna taklit yoluyla korunma denir. Tehlikeli bir türün görünüşünü mükemmel biçimde kopyalayan bu yılanları uzmanlar bile yakından bakmadan fark edemez. Ve işte bu tam olarak karanlık empatın portresini çizer. Empatinin bütün renklerini taşırlar. Bütün seslerini, jestlerini, tüm kelime dağarcığını. Ama içinde o gerçek empatinin özü, yani duygusal rezonans ve şefkatli bir eylem yoktur. Siz bu yılanı gerçek bir empat sandığınız için ona elinizi uzatırsınız ve sonra da içinizdeki kanarya susar. Kendinizi fark etmediğiniz için suçlamayın. Bu profili tanımak gerçekten zordur. Ama birkaç ipucu var. Birincisi, sözleri değil, örüntüyü izleyin ve takip edin. Bir insanın empati kapasitesini tek bir cümleyle ölçemezsiniz. Baktığınız şey o cümlelerin ardından gelen davranışların tutarlılığı olmalı. Zor bir dönemde söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor mu? Buna bakın. Kriz anında oradalar mı? Yoksa güzel sözler yalnızca iyi zamanlara mı ait? İkincisi, kırılganlıklarınızın nasıl karşılandığına bir bakın. Gerçek empati paylaştığınız zayıf noktayı korur, sarar, kimseye açmaz ve asla bir kavga silahına dönüştürmez. Üçüncüsü, bu kişiyle çalışmak ya da aynı aile içinde var olmak zorundaysanız gri kaya yöntemini hatırlayın. Duygusal bir ham madde vermeyin. Haritalanmak için bir malzeme sunmayın. Zor bir gündü ama hallediyorum gibi bir seviyede kalın. Tepkisiz, sıkıcı, düz bir kaya gibi. Ve şimdi başladığımız yere geri dönelim. O maden ocağına ve kafesteki kanarya. Kanarya her koşulda titremez. Bazı zehirler kokusuz, renksiz ve yavaş yayılan gazlardır. Bunlara kanarya bazen geç tepki verir. İçinizde bir şeyler eksik diyen ses çoğu zaman haklıdır. O tarifsiz, katlanması zor, çevrenizin anlamadığı his genellikle doğru bir şeyin izini sürer. Onu küçümsemeyin. Onu ispatlamaya çalışmak zorunda hissetmeyin. Çünkü gerçek empati ispatlanmak zorunda değildir. Gerçek empati oradadır. Sizi taşır, dinler ve kanıtlamanızı beklemez. Sizi gerçekten gören biri bunu söylemek için söze bile ihtiyaç duymaz. Ve belki de bugün kendinize sormanız gereken soru şu: hayatınızdaki insanlar sizi gerçekten görüyorlar mı yoksa sadece haritanızı mı çiziyorlar?